Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün 5 dakikada sadece 3 malzeme ile çok güzel bir tatlı hazırlayacağız. Tatlımız için portakal suyu kullanacağım. Portakalları ortadan ikiye kesiyorum ve suyunu sıkacağım arkadaşlar. Portakallarınızın sululuğuna göre sayısını artırıp ya da azaltabilirsiniz. Portakalın tam mevsimdeyken bu kolay tatlıyı mutlaka yapın diyorum. Gerçekten çok lezzetli ve çok pratik oldu. 5 dakikada hazırlayabileceğiniz bir tatlı. Fırın kullanmadan ve sadece 3 malzeme ile çok pratik bir şekilde tatlımızı yapacağız. Sıktığım portakal sularını bir ölçü kabının içerisine alıyorum. Diğer kalanları da sıkmaya devam edeceğim. Toplamda 3 su bardağı portakal suyuna ihtiyacımız var. 3 su bardağı portakal suyunu elde edene kadar portakalları sıkmaya devam ettim. Şimdi bardağın içerisine alıyorum ölçüsünü tam olarak görebilmeniz için. Hemen şunu belirteyim. Bardaklarımın ölçüsü klasik su bardağı 200 milim arkadaşlar. Portakal suyunun posasını almak için süzgeçten geçiriyorum arkadaşlar. Tatlımı pişireceğim tencereye alıyorum. Tatlımızın daha pürüzsüz olması için posasını ayırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde daha güzel oluyor, pürüzsüz oluyor tatlımız. Şimdi süzdürdüğüm portakal suyunun üzerine 1 su bardağından 2 parmak eksik nişasta ekliyorum. Yine bardak ölçümüz 200 milim. Ve nişasta iyice karışana kadar çırpma teliyle karıştırıyorum. Son olarak tatlımızın içerisine 2 yemek kaşığı bal ekliyorum. Balın ölçüsünü portakalın ekşiliğine, tatlılığına göre ayarlayabilirsiniz. Eğer ekşi ise biraz daha fazla bal ekleyebilirsiniz. Eklediğim balı da iyice eriyene kadar karıştırdım. Şimdi tencereyi ocağın üzerine alıyorum. Ocağın altına orta ateşe ayarladım arkadaşlar. Sürekli karıştırarak tatlımız koyulaşana kadar pişiriyorum. Çok kısa sürede pişiyor zaten. Gördüğünüz gibi koyulaşmaya başladı. Rengi değişti. Bakın bu kıvama geldiğinde altını kapatalım ve hemen kalıbın içerisine dökelim. Tatlıyı dökeceğim borcamın içerisine çok az sıvı yağ döktüm ve bir peçeteyle her tarafını yağlıyorum. Tatlı içerisinden daha kolay çıkması için yapıyorum arkadaşlar. Ve hemen tatlımızı soğutmadan borcamın içerisine alıyorum. Hemen kullandığım borcamın ölçüsünü de belirteyim. 30'a 20 arkadaşlar. Büyük olan borcamlara dökerseniz tatlınız ince olur. Bu yüzden küçük bir kalıp kullanmanız gerekiyor. Döktüğüm tatlıyı her tarafa eşit şekilde yaydıktan sonra biraz soğuttum ve üzerini streçle kapatıp buzdolabına kaldırıyorum. Tatlımızı buzdolabında 2-3 saat beklettikten sonra, tamamen soğuduktan sonra tekrar buzdolabından çıkardım ve üzerini açıyorum. Şöyle tatlımızın kenarlarını elimle ayırıyorum tepsiden. Daha kolay çıkması için, şeklinin bozulmaması için. Ve şu şekilde tepsiden çıkardım. Bakın hiç bozulmadan çıktı. Portakallı tatlımızı kare şekilde dilimliyorum. Çok kolay bir şekilde ve çok az malzeme ile hazırladığımız muhteşem bir tatlı oldu. Çocuklar çok seviyor arkadaşlar bu tatlıyı. Portakalın mevsimi geçmeden mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten pratik ve lezzetli. Tatlılarımızı kare şeklinde dilimledim. Gördüğünüz gibi. Şöyle yakından da göstereyim. Bakın kıvamı, yapısı bu şekilde.
Ve dilimlediğimiz portakallı tatlıları en son Hindistan ceviziyle bu şekilde kaplıyorum ve servis tabağına alıyorum. Hindistan ceviziyle kapladıktan sonra da görüntüsü çok güzel oldu. Mutlaka yapın diyorum bu tatlıyı. Özellikle hafif tatlı ve meyveli tatlı sevenler için ideal bir tarif. Bu pratik ve hızlı tatlıyı misafirleriniz için de gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Bu tatlıyı daha önce yapmadıysanız mutlaka benim tarifimle denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok pratik ve çok az malzemeli. Ben de bu yüzden siz takipçilerimle bu tatlıyı paylaşmak istedim. Son olarak üzerine böğürtlen ve nane yapraklarıyla süsledim. İsterseniz üzerine ceviz ya da eritilmiş çikolata gibi malzemelerle de süsleyebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Ve bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Ve kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.